CNC freze için gerekli olan G ve M kodları. İlk kodumuz M00. Bu kodumuzun yazılışı şu şekildedir. M00 EOP insert şeklinde. Burada görmüş olduğunuz gibi yazılışı bu şekildedir. Program içerisinde bakalım. M00 dediğimde şurada program arasında görüyorsunuz. M00'ın işlevi şu şekildedir. Programı iş milini, soğutma sıvısını, eksen hareketlerini geçici olarak durdurur. Kaldığı yerden devam etmek için ise Start tuşuna basmamız gerekmektedir. Yani şu an programım duruyor. Start tuşuna bastığımda tezgahım çalışmaya başlayacaktır. Diğer bir komutumuz ise M01. Bu komutumuz ise şu şekildedir yazımı. M01. Yazımı bu şekildedir. Programımıza baktığımızda programımızda yazımı da bu şekildedir. Program arasına konulabilmektedir. Programı iş milini, soğutma sıvısını, eksen hareketlerini isteğe bağlı olarak geçici olarak durdurur. O da şu şekildedir. Hemen tezgahımızda Optional Stop tuşu vardır. Optional Stop tuşunun muhakkak ışığının yanıyor olması gerekmektedir. Diğer bir komutumuz ise M02. M02 komutumuzun yazılışı bu şekildedir. Program sonu, program iş milini soğutma sıvısını ve eksen hareketlerini durdurur. Program başa dönmez. M02 programların içerisinde çok fazla kullanılan bir komut değildir. Yani bizim programımızın içinde de şu an M02 yoktur. Yani M02 ihtiyaç duyulduğu programlarda olur ama genelde pek fazla ihtiyaç duyulan bir komut değildir. Diğer bir komutumuz ise M03 komutumuz. M03 komutumuzun da şu şekilde yazılış şekli. M03 EOP insert. Bu komutumuzun yazılış şeklidir. Hemen programımızda bakalım nasıldır M03 komutumuzun yazılışı. M03 ya da M3 olarak da programımızın içerisinde görebiliriz. Şu an programımızda yazılı olanı M3 olarak yazılmış. M03'te yazılabilir. Komutumuzun açılımı şu şekilde. İş milini saat yönünde döndürür. Dönme miktarı S komutu ile ayarlanır. Hemen gördüğünüz gibi S komutu da M3 ile birlikte aynı satırda bulunmaktadır. Yazılışını da şu şekilde gösterebilirim. S1000 M3 EOP insert. Bu da M3'ün programda yazılış şeklini göstermektedir. Diğer bir komutumuz M04 ya da M4. İş milinin saatin tersi yönünde döndürür. Dönme miktarını S komutu ile birlikte kullanılır. Yani M3 komutumuzun tam tersi bir komuttur. M4 komutu da saat ibresinin tersi yönünde iş milimizi döndürür. Hemen M4 komutumuzun yazılı şekline bakalım. M04. Bu şekilde bir yazılışı vardır. Programda yazılışı da şu şekildedir. S1000 M04 yok insert dersek bu şekilde de program içerisinde yazımı vardır. Diğer bir komutumuz M05 iş milini durdurur. Program sonunda veya dönme yönü değiştirmek için kullanılır. Yazım şekli şu şekildedir. M05 EOP insert derim. Bu şekilde yazılabilir. Program içerisinde şu şekilde bulunur. Hemen buraya yani referansa gidecek kısımda buraya eklenebilir. Programın sonuna ekleyebiliriz M05 komutumuzu. Diğer bir komutumuz M06 komutumuz. M06 komutunun yazım şekli şu şekildedir. M06 şu şekilde bir yazım şekli vardır. Program içerisinde ise kullanım şekli şu şekildedir. M6 ya da M06 olarak da kullanılabilir. Takımla birlikte yazılmaktadır. Yani takımı çağırmak için, takım 14'ü çağırmak için M6 takım çağırma komutunu kullanmak zorundayız. Ve takım değiştirme komutu ya da takım çağırma komutu olarak da adlandırabiliriz.
Diğer bir komutumuz ise M08 komutu. M08 komutu soğutma sıvısını aç anlamına gelmektedir. M08 ya da M8 olarak da kullanılır. Program içerisinde soğutma sıvısını yani bor yağımızı açmak için ya da hava varsa havayı açmak için kullanılan komuttur. Diğer bir komutumuz M9 ya da M09 komutu. O da soğutma sıvısını kapatma komutudur. Hava varsa ya da bor yağı varsa kapatma komutudur. Diğer komutlarımız ise M13 komutumuz. M13 komutunun yazım şekli bu şekildedir. M13 komutu iş milini saat yönünde döndürür, soğutma sıvısını açar. Yani demek istediği şu, hem iş milini döndürüp kullandığımız kesici takım döner ve aynı anda soğutma sıvısını da açar. Diğer bir komutumuz ise M14 komutumuz. İş milini saat ibresinin tersi yönünde döndürür ve soğutma sıvısını açar. M13 saat ibresi yönündeydi. M14 ise saat ibresi tersi yönünde döndürür ve soğutma sıvısını da kesici takımın döndüğü anda açar. M15 ise soğutma sıvısını kapatır ve iş milini de durdurur. Kesici takımı durdurur. Durdurma anında aynı zamanda soğutma sıvısını da kapatan komuttur. Yazım şekli de bu şekildedir. Diğer bir komutumuz, en önemli komutlarımızdan bir tanesi M30 komutumuz. M30 komutu yazım şekli bu şekildedir. Program sonu komutudur. Programı, iş milini, soğutma sıvısını, eksen hareketlerini durdurur, programı başa döndürür. Programda yazılışı da şu şekildedir. Görmüş olduğunuz gibi programın en sonunda bulunmaktadır. Şu en sonunda M30. M30 üzerine geldiğinde imlecim, tezgahım duracak ve programımı en başa alacaktır.